Bölüm 1, Efsanenin Doğuşu ve Gölgeler, tarihin gördüğü en büyük fatihlerden biri. Sadece 32 yıl yaşadı ancak bu kısa ömre o dönemin bilinen dünyasının neredeyse tamamını fethedecek bir imparatorluk sığdırdı. Adı binlerce yıl sonra bile güç, zeka, sınır tanımazlık ve amansız bir hırsla eş anlamlı. Makedonya'nın dağlık, küçük bir krallığından çıkıp yenilmez denilen devasa Pers İmparatorluğunu nasıl diz çöktürdü? Askerleri onu neden bir tanrı olarak gördü? Ve her şeyin zirvesindeyken neden aniden hayata veda etti? Hazırsanız, efsanelerin ve kanın iç içe geçtiği, tarihin en büyük komutanı Büyük İskender'in destansı yolculuğuna başlıyoruz. İskender, M.Ö. 356'da Makedonya'nın başkenti Pella'da doğduğunda efsaneler çoktan fısıldanmaya başlanmıştı. Annesi Olimpias, rüyasında karnına bir yıldırım düştüğünü görmüştü. Rahiplere göre bu, çocuğun sıradan bir ölümlü olmadığının, bizzat baş tanrı Zeus'un soyundan geldiğinin işaretiydi. Babası Kral II. Filip ise askeri bir dehaydı. Oğluna sadece miras kalacak bir krallık değil, dünyanın en iyi eğitimini de vermek istedi. İskender'in özel öğretmeni, tarihin en büyük zekalarından biriydi. Ünlü filozof Aristoteles. Aristo ona felsefeyi, siyaseti, tıp ve bilimi öğretirken, İskender'in gözü hep ufuktaydı. İlyada destanını yastığının altında, hançeriyle yan yana saklayarak uyuduğu söylenir. O, sadece bir kral değil, yeni nesil bir aşil olmak istiyordu. Henüz 12 yaşındayken kimsenin yanına bile yaklaşamadığı, şaha kalkıp insanları yere çalan hırçın at Bukefalos'u ehlileştirdi. Herkes atın vahşetine odaklanırken, genç İskender atın aslında kendi gölgesinden korktuğunu fark etmişti. Atın başını güneşe çevirdi ve üzerine atladı. Babası Filip bu anı gurur ve şaşkınlıkla izledikten sonra ona yaklaştı ve o meşhur sözü söyledi. "Oğlum, kendine kendi büyüklüğüne eşit bir krallık ara. Makedonya senin için çok küçük." Ve gerçekten de öyle olacaktı. Bölüm 2. Kanlı Taht ve Asya'ya ilk adim milattan önce 336'da Kral Filip kızının düğününde bir suikast sonucu öldürüldü. İskender henüz 20 yaşındaydı. Tahta çıkar çıkmaz, babasının ölümünden faydalanıp isyan eden Yunan şehir devletlerine kabus gibi çöktü. Efsanevi şehir, Teba'yı yerle bir etti, hayatta kalanları köle olarak sattı. Mesaj netti, yeni kralla oyun oynanmazdı. Yunanistan'ı demir yumrukla hizaya soktuktan sonra, babasının yarım kalan hayalini gerçekleştirmek üzere gözünü doğuya, dönemin süper gücü Pers İmparatorluğu'na dikti. Yaklaşık 40 bin kişilik ordusuyla Çanakkale Boğazı'nı geçip Asya topraklarına ayak bastığında mızrağını kıyıya fırlatıp toprağa sapladı. Bu toprakları tanrıların ona bir hediyesi olarak kabul ettiğini tüm dünyaya ilan etti. İlk büyük çarpışması Granikos Nehri kıyısında oldu. İskender, ordusunu en geriden yöneten klasik kralların aksine en önde süvarilerinin başında düşmanın üzerine atılıyordu. Bu savaşta kafasına aldığı bir balta darbesiyle az kalsın ölüyordu, ancak yakın dostu Karakleitus onun hayatını kurtardı. Pers ordusu dağılmış, Asya'nın kapıları ardına kadar açılmıştı. İlerleyişi sırasında Frigya'nın başkenti Gordion'a vardı. Burada efsanevi bir kehanet vardı. Bir arabaya at kılından atılmış karmaşık bir kör düğüm, Gordion düğümü. Söylentiye göre bu düğümü çözebilen kişi Asya'nın hakimi olacaktı. İskender günlerce uğraşmak, başkalarının kurallarına göre oynamak istemedi. Kılıcını çekti ve tek bir darbeyle düğümü ikiye böldü. O, kendi kurallarını kendi yazacaktı. Bölüm 3, Tanrılığa Yükseliş. Milattan önce 333'te İskender ve ordusu, Pers kralı 3. Darius ile Issusos'ta dar bir kıyı ovasında karşı karşıya geldi. Darius'un ordusu Makedonlardan sayıca çok daha fazlaydı. Ancak İskender, savaş alanının darlığını kendi avantajına kullandı. O meşhur taktiği, uzun mızraklı Makedon falangsı ve dahiyane süvari hücumlarıyla Pers merkezini yardı. Darius, şok içerisinde savaş arabasını döndürüp kaçtı. Ailesini, karısını ve çocuklarını savaş meydanında geride bırakarak. İskender, Darius'u kovalamak yerine stratejik bir karar aldı ve Akdeniz kıyılarına yöneldi. Amacı Pers donanmasının limanlarını ele geçirmekti. Ancak Sur, Tyre, şehri teslim olmayı reddetti. Bir ada üzerine kurulu, bu aşılmaz denilen şehri almak için İskender imkansızı başardı. Aylarca süren bir çalışmayla denizin ortasına devasa bir köprü inşa ettirdi ve şehri haritadan sildi. Onun sözünden dönmeyen azmi artık herkesi korkutuyordu.
yönünü Mısır'a çevirdiğinde bir fatih olarak değil, bir kurtarıcı olarak karşılandı. Pers zulmünden bıkan Mısırlılar onu firavun ilan etti. Ancak İskender için en dönüm noktası, çölün derinliklerindeki Siva Vahası'na yaptığı tehlikeli yolculuktu. Oradaki Amon tapınağı rahipleri onu Tanrı'nın oğlu olarak selamladı. Belki de bu an İskender'in kibrinin zirveye ulaştığı, sadece yenilmez bir kral değil, yeryüzünde yürüyen bir ilah olduğuna kendini inandırmaya başladığı andı. Adını taşıyacak olan antik dünyanın bilim ve kültür başkenti İskenderiye'nin temellerini de burada attı. Bölüm 4, İmparatorlukların çarpışması ve karanlık yüz. Ancak doğuda hala bitmemiş bir hesap vardı. Milattan önce 331'de Gaugamela Ovası'nda nihai hesaplaşma yaşandı. Darius bu kez hiçbir şansa yer bırakmamış, savaş arabaları, filler ve devasa bir kalabalıkla bekliyordu. Fakat İskender'in askeri dehası yine sahnedeydi. Ordusunu yana doğru kaydırarak Pers hattını esnetti, açılan ufak bir boşluktan içeriye süvarileriyle bir kama gibi daldı. Hedef doğrudan Darius'tu. Pers kralı bir kez daha canavli ile savaş alanından kaçtı. Bu zafer, Pers İmparatorluğu'nun tabutuna çakılan son çiviydi. Dünyanın en zengin şehri Persepolis düştü ve İskender'in emriyle yıllar önce Atina'nın yakılmasının intikamı olarak Alevlere teslim edildi. İskender, Darius'un peşine düştü ancak onu kendi adamları tarafından ihanete uğramış ve öldürülmüş halde buldu. İskender, düşmanına büyük bir saygı göstererek ona krallara layık bir cenaze töreni düzenledi. Artık tartışmasız Asya'nın kralı idi. Ancak güç ve doğunun mistik atmosferi onu değiştirmeye başlamıştı. Pers kıyafetleri giyiyor, generallerinin onun önünde secde etmesini istiyordu. Bu durum, özgürlüğüne düşkün Makedon askerleri arasında büyük bir huzursuzluk yarattı. İskender'in içine bir paranoya tohumu ekilmişti. Kendisine suikast düzenleneceği şüphesiyle en sadık generallerini, hatta Granikos, ta hayatını kurtaran Kara Kleitus bir içki masasında kendi elleriyle öldürdü. Genç Fatih yavaş yavaş yalnızlaşıyordu. Bölüm 5. Dünyanın ucuna doğru ve eve dönüş yine de duramadı. Gözü haritaların bittiği yerdeydi. Dünyanın sonuna ulaşma arzusu onu ve yorgun ordusunu Hindistan'ın jungle'larına kadar sürükledi. Hidaspes Nehri kıyısında Hint kralı Porus ve onun korkutucu savaş fillerine karşı kanlı zaferini kazandı. Ancak en sadık dostu, çocukluğundan beri üzerinde tüm dünyayı fethettiği atı Bukefalos bu topraklarda aldığı yaralarla can verdi. İskender, onun anısına Bukefalya şehrini kurarak dostunu ölümsüzleştirdi. Ancak ordusu artık tükenmişti. Muson yağmurları altında, evlerinden binlerce kilometre uzakta, 10 yıldır durmaksızın savaşan ve bedenleri yara bere içinde kalan askerleri isyan bayrağını çekti. Daha fazla ileri gitmeyi, başka dünyaları fethetmeyi reddettiler. İskender günlerce çadırına kapandı, öfkelendi, yalvardı. Ama askerler kararlıydı. Yenilmez kral, hayatında ilk defa hiçbir düşmana boyun eğmediği kadar kendi adamlarına boyun eğmek zorunda kaldı. Geri dönüyorlardı. Düşman kılıçlarının yapamadığını, dönüş yolundaki acımasız Gedrosya çölü yaptı. İskender, inat uğruna seçtiği bu cehennem yolunda açlık, hastalık ve susuzluk yüzünden ordusunun büyük bir kısmını kaybetti. Susuzluktan kırıldıkları bir an, askerler bir miğferin içinde buldukları bir yudum suyu krallarına getirdiler. İskender suyu aldı, askerlerinin gözlerinin içine baktı ve suyu toprağa döktü. "Adamlarımın içmediği yerde ben de içmem." Bu hareket, ona olan sadakati son bir kez harlamıştı. Bölüm 6. Son nefes ve ölümsüz miras. Nihayet Babil'e, yeni imparatorluğunun kalbine ulaştığında yorgun bir adamdı ama zihni hala fetihlerle doluydu. Arabistan'ı ve belki de Batı'yı, Kartaca'yı fethetmenin planlarını çiziyordu. Ancak milattan önce 323 yılının Haziran ayında aniden gizemli ve şiddetli bir ateşli hastalığa yakalandı. Sıtma mıydı, zehirlenmiş miydi, yoksa yorgun bedeni yılların yıpranmasına mı yenik düşmüştü, bu bugüne kadar bir sır olarak kaldı. Günlerce süren yüksek ateşin ardından sesi kısıldı, bedeni iflas etti. Askerleri efsanevi krallarına veda etmek için tek tek yatağının önünden gözyaşları içinde geçtiler. Ölüm döşeğinde generalleri onun etrafında toplandı ve tüm dünyanın kaderini belirleyecek o can alıcı soruyu sordular. "İmparatorluğu kime bırakıyorsun?" İskender, zorlukla nefes alırken o meşhur ve kanlı cevabı fısıldadı, "En güçlü olanınıza."
Bu tek cümle, generalleri arasında onlarca yıl sürecek acımasız taht savaşlarının fitilini ateşledi. Koca imparatorluk kısa sürede parçalandı, ancak İskender'in mirası kurduğu krallıklardan çok daha büyüktü. O, Doğu ile Batı'yı kılıcıyla birleştirmiş, Yunan kültürünü Hindistan sınırlarına kadar taşımıştı. Helenistik dönem denilen, bilim, sanat ve felsefenin yepyeni bir boyuta ulaştığı bir çağın kapısını aralamıştı. Sadece 32 yıl yaşadı. Ama babasının yıllar önce ona söylediği gibi, Makedonya ona gerçekten küçük gelmişti. Büyük İskender sadece dünyayı değil, efsaneleri ve tarihin ta kendisini fethederek adını zamanın ötesine altın harflerle kazıdı. Peki sizce İskender yaşasaydı Roma İmparatorluğu'nun kurulmasına izin verir miydi? Yorumlarda tartışalım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Bir sonraki tarihi yolculuğumuzda görüşmek üzere.